Mahsa Amini protestoları, dünü, bugünüyle İslam devrimi ve yarını. İran'da bundan yaklaşık 2 ay önce genç bir kadın, kız kardeşimiz başörtüsünü doğru takmadığı için öldürüldü. Mahsa Amini yalnızca 22 yaşındaydı. İran'daki 43 yıllık İslam rejiminin son kurbanı oldu. Ahlak polisleri tarafından başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle dövülerek öldürülmüştü Mahsa Amini. Bu olay ülke çapında büyük sansasyon yarattı ve halk sokağa döküldü. Protestocular kadın, yaşam, özgürlük, diktatöre, Hamane'ye, İslam Cumhuriyeti'ne ölüm diye bağırıyorlar. Bugün ise olayların ardından yaklaşık 60 gün geçti. İran rejiminin köklü değişikliklere uğradığı devrimden önce kadınların özgürlüğü bu kadar kısıtlı mıydı? İran'ı bu rejime sürükleyen neydi? İşte İran'ı bu noktaya getiren olaylar. Mahsa Amini, İran'ın başkenti Tahran'da metro çıkışında gözaltına alındı. Gözaltındayken gördüğü işkence sebebiyle maalesef yaşamını yitirdi. Bunun ardından halk sokağa döküldü. Protestolarda Mahsa Amini'nin hakkını savunan bir kadın daha polisler tarafından öldürülünce olaylar iyice alevlendi. Kadınlar rejime direnerek önce saçlarını kesmeye başladılar. Tüm dünyaya çağrılarda bulundular. Ardından başörtüsünü protestolarda ve kamusal alanda çıkarmaya başladılar. Beraberinde İran hükümeti ülkedeki internet erişimini kesti. Kadınlar ise hala direniyorlar. Okulda, işte, sokakta. Peki İran nasıl seküler, modern olma yolunda bir ülkeyken birden bu hale geldi? Mahsa Amini baskıcı rejimin ilk ve son kurbanı mıydı? Beyaz Devrim. 1953'te yapılan darbeyle başbakan devrilmiş, yerine Şah Muhammed Pehlevi getirilmişti. Kimilerinin deyimiyle CIA'nin ilk darbesi bir süre Batı'nın çıkarlarına pek iyi şekilde hizmet etmişti. Yeni hükümetle yapılan petrol anlaşması gelirin büyük bölümünü yabancı sermayedarlara bırakmaktaydı. Şah, ülkenin petrol gelirleriyle birlikte dünyada ilk 5 ekonomiye gireceği vaatlerini veriyordu. Ayrıca toprak reformu, kadınlara oy hakkı verilmesi, özelleştirme, sosyal güvenlik sistemi, batılı yaşam tarzının teşviğine gidildi. Kadınların peçe takması yasaklanmıştı. Şah bu batılı modernleşme faaliyetlerine Beyaz Devrim adını vermişti. Tüm bunlarla birlikte toplumsal baskı oldukça artmıştı. Tabii idam, sürgün ve hapis olaylarına hiç girmiyoruz bile. Artan işsizlik de cabası. İran ekonomisi oldukça hareketlenmiş, hatta dış ülkelere bile borç vermişti. Ancak gelir dağılım makası oldukça açılmıştı. Şah ve taraftarı küçük grup geliri ellerinde bulunduruyor, halk ve esnaf bundan rahatsız oluyordu. Bazari ismi verilen esnaflar mollalara yönelmişti. Öte yandan şehirlere göç etmiş eğitimsiz ve muhafazakar yapıya sahip halk da mollaları destekliyordu. İşçiler ise Şah'a muhalif Sovyetler yanlısı Tudeh Partisi'nin arkasında durmaya başlamıştı. Bu dönemde yükselen bir isim vardı: Ayetullah Humeyni. Şah Ayetullah Humeyni'ye idam kararı çıkartılmıştı. Ancak tepkilerin ardından Humeyni Irak'a sürgüne gönderildi. Dönemin Irak yöneticisi Saddam Hüseyin ile Ayetullah Humeyni arasında mezhep farklılığı bulunmaktaydı. Hüseyin Sünni, Humeyni Şii mezheplerine mensuptular. Bu nedenle Humeyni Irak'tan da sürüldü. Önce bir dönem Türkiye'de kaldıktan sonra Fransa'ya gitmişti. Şah'ın Beyaz Devrimi halkta monarşiye kin, nefret ve Batı karşıtlığını körüklemişti. Çeşitli ayaklanmalar çıkıyor, sert bir şekilde bastırılıyordu. Ülkedeki sol görüşlüsünden sağ görüşlüsüne herkes Şah'ı devirmek için birleşmişlerdi. O dönemin umut vadeden ismi ise Humeyni'ydi. Şah sonunda ülkeyi terk etti. Humeyni ise bu boşluktan yararlanıp İran'a dönerek İslam Cumhuriyeti rejimini ilan etti. İran o gün anayasal monarşiden demokrasiye geçmişti. Devrim ve sonrası. İslam devrimi dönemin İran vatandaşları için umut ışığı gibi görünüyordu. Ancak öyle olmadığının anlaşılması pek uzun sürmedi. Humeyni'nin başa geçtikten sonraki ilk işi laik ve solcu grupları devre dışı bırakmak olmuştu. Modernleşme faaliyetleri engellenmeye başlanmıştı.
Devrimden sonra rejimi korumakla görevli Besiçler ve Ahlak Polisi Teşkilatı oluşturulmuştu. Besiç, rejimi korumakla görevli sivil ordu. Bu polisler toplumun her kesiminden insanı denetliyordu. Şii mezhebinden olmayan gruplar ayrımcılığa uğruyorlardı. Alkol ve batılı yaşam tarzını temsil eden her şeyde yasak getirilmişti. Beraberinde yeni hükümet, ABD ile rehine krizi ve Irak ile savaş patlak verince baskı epey arttırılmıştı. Siyasi suçluların, idamların önü alınamıyordu. Fakat İslam devrimi en çok kadınları tahakküm altına almıştı. Kadınlar devrim öncesinde nispeten daha özgürdüler. Başörtüsü takmaları zorunlu değildi. Bunu denetleyen polisler yoktu. Mayo ve benzeri giysilerle plajda denize girmeleri yasak değildi. Kadınların spor müsabakalarına katılmaları kısıtlanmıyordu. Cemiyetlerde haremlik selamlık mecburi değildi. Ayrıca kadınlara peçe takma zorunluluğu da getirilmişti. Kadın erkek ilişkilerinde de ciddi kısıtlamalar söz konusuydu. Evlilik bağıyla bağlanmamış insanların bir arada olmaları ahlak polislerince suçtu. 43 yıllık öfke. İşte İran bir kurtuluş ümidiyle bugünkü haline geldi. Sosyal hayatın kısıtlanması, erkek egemenliğinin had safhaya ulaşması bir günde gerçekleşmedi. Kadınlar yıllardır bununla mücadele ediyorlardı. Mahsa Amini'nin ölümü kadınlara meşale oldu. 43 yıldır biriken kin ve öfke nihayetinde bugün taştı. Belki de kadınlar artık İran'ın kaderini değiştirecek bir yola girdiler. Kim bilir? Devrim öncesi ve sonrası İran'ını daha fazla merak ediyorsanız, Marjane Satrapi isimli kadının otobiyografik çizgi romanından sinemaya uyarlanan Cannes Film Festivali'nde ödül almış Persepolis adlı filmi izleyebilirsiniz. Kadınların dünyanın hiçbir yerinde tahakküm altında kalmadan özgürce yaşayabilmesi dileğiyle, o dünyayı kurabilme dileğiyle. Esenlikle kalın.